Arkadaşlar, yepyeni bir o kadar da faydalı bir videodan herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün ne oldu? Vize uzatma günüydü bugün. Bir aylık süreyi aşağı yukarı doldurduk. Bugün ayın 14'ü, 16'sında vizem bitecekti. Bali'de şöyle bir durum var. Gelirken kapıda size bir aylık vize veriyorlar. Bunu söylemiştik. İkinci ay için ekstra vize için Immigration Office'e gidiyorsunuz. Daha sonrasında oraya bir miktar para ödeyerekten ikinci ayın vizesini alıyorsunuz. Bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde en başından anlatayım, sonra benim yaptığımı ve normalde yapılması gerekeni söyleyeceğim. Çünkü bugün öğrendik daha iyi olanı. Bugün bizim gittiğimiz göçmenlik bürosu Denpasar'daydı. 3 tane göçmenlik bürosu var. Biri biraz daha merkezde kalan, biri kuzeyde, biri ise güneyde kalan. Bu normal şartlarda Kuta'da yaşıyorsanız eğer güneydekine gitmeniz lazımmış. Nugurah Rai diye geçiyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Fakat geçmişte kardeşim de burada biliyorsunuz. Erdem Denpasar'dakine gitmiş. Daha önce kuzeydekine giden yok bu arada. Haliyle biz de Denpasar'a gittik. Denpasar burada bize aşağı yukarı bir 20 dakikalık mesafede. Sabah saat 7.30'da açılıyormuş Denpasar'daki. Biz de aşağı yukarı saat 7.45 gibi falan oradaydık. Neyse gittik. Gittikten sonra... Oğlum çok faydalı video yapıyorum ya. İnanılmaz bak. Adım adım hepsini anlatıyorum. Gittikten sonra ilk önce bir kapının dış tarafında, bahçenin dışında bir motorların sıralı dizili olduğu bir yerde bir adam sizi bekliyor. Bilginiz olsun, oraya araç park etmek zorunda değilsiniz. Eğer oraya araç park ederseniz, yani motorunuzu park ederseniz o adama para ödemek zorundasınız. Dolayısıyla şimdi buraya fotoğrafını koyuyorum. İsterseniz iç kısımda buraya aracınızı, motorunuzu ya da arabanızı park edebilirsiniz. Eğer yoksa da çıkış kapısı zaten sizi yönlendiriyorlar buradan çıkıp dışarıya park edin diye. O adamın olduğu tarafa değil de diğer tarafa park ederseniz yine aynı şekilde ücret ödemiyorsunuz. Bu birincisi. Ondan sonrasında ikinci fotoğraf buraya geliyor. Böyle bir banko var. Bu bankoda 3 tane kısım var. En sol taraftaki kısma fotoğrafta görüyorsunuz. En sol taraftaki kısımda yabancılar servisi yazan kısım. Oraya gidiyorsunuz. Gittikten sonrasında diyorsunuz ki böyle biz vize uzatmak için geldik. Vize uzatmak için geldik dedikten sonra size şöyle bir evrak veriyorlar. Böyle bir evrak. Bu evrağı verdikten sonra şu üstündeki ticket'ı vermiyor tabii ilk önce. İçinde 2 tane doldurulmasını istedikleri evrak veriyorlar. O da işte bir tanesi bu, bir tane daha var. Sözünüzü buraya, bilgilerinizi falan yazıyorsunuz. Bilgilerinizi yazıyorsunuz. İşte nerede kalıyorsanız onu yazıyorsunuz. Pasaport numaranızı, hangi milletten olduğunuzu yazıyorsunuz ve işte imzalıyorsunuz derken adam size diyor ki bir de aynı zamanda dönüş uçak biletinizin rezervasyon çıktısını istiyoruz diyor. Eğer dönüş uçak biletiniz varsa onun çıktısını alıyorsunuz. Yoksa da ücretsiz bir şekilde, yani para vermeden rezervasyon yapılan internet siteleri var. Oradan rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Daha sonrasında sizin pasaportunuzun fotokopisini çekilmesi için pasaportunuzun fotokopisi, işte geçmişte aldığınız vizenin fotokopisi, bunların fotokopisini çekilmek için sizi yine burada fotoğrafta gösteriyorum. Bu fotokopi merkezine yönlendiriyor. Daha sonra gidip burada fotokopinizi çektiriyorsunuz. Biz bir tane de kalemimiz yok diye kalem aldık. Toplamda 20K, yani 40 lira para ödedik hepsine. Fakat normalde fotokopi 8K tutuyormuş, bilginiz olsun. Daha sonra bu evrağın içerisine bütün bu oradaki 2 tane de formu doldurduktan sonra, yine bilgileriniz, telefon numaralarınız, bunların hepsini doldurduktan sonra bu evrağı yine aynı şekilde o gitmiş olduğunuz bankoya giderekten o abiye teslim ediyorsunuz ve o abi bir kontrol ediyor. Her şey tamamsa size bir tane ticket number veriyor. Şurada gördüğünüz arkadaş. Şunu veriyor ve daha sonrasında da içeriye yönlendiriyor sizi. İçerinin fotoğrafı yok haliyle, fakat kapının fotoğrafı var. Bu kapıdan girdikten sonra sağ tarafa döndüğünüz anda zaten göreceksiniz, yine yabancılar servisi yazıyor. Ufak bir koridordan yürüdükten sonra orada zaten ekrandan numaranızı takip edebilirsiniz. Açıkçası hiç beklemedik çünkü sabah erken gitmemiz söylendi. Erken gittiğimiz zaman direkt sıra beklemeden işlem yapılabiliyormuş. Buraya kadar her şey normal. Daha sonrasında bankoya baktım, direkt benim zaten numaram yanmıştı. Bankoya yanaştım.
yanaştım. Yanaştıktan sonra oradaki memur bana çok güzel bir teklifte bulundu. Dedi ki bu vize için 2 tane seçeneğiniz var. İsterseniz yine buraya fotoğrafını koyuyorum. Şuradaki QR kodu okutaraktan vizeyi direkt online olarak alabilirsiniz. Ya da yok buradan manuel olarak alacağım diyorsanız da 2 gün sonrasında fotoğraf çekimi için buraya gelmelisiniz dedi. İsterseniz gel git yapmamak için direkt vizenizi buradan yapabilirsiniz. Ya nasıl yapacağız dedim. Bu dedi ki buradaki kodu taratın. Tarattık kodu. Tarattıktan sonra yine aynı şekilde buradaki formlarda doldurduğumuz gibi formları doldurduk. Akabinde 2 tane seçenek çıktı karşımıza. Dedi ki eğer kredi kartla dedi ödemek isterseniz kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Debit kart henüz geçerli değilmiş. 2 seçenek var oradaki formda. Aşağıdaki seçeneği tıklayaraktan nakit ödeyeceğinizi belirtiyorsunuz ve formu yine aynı şekilde eksiksiz dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra da onayla dediğinizde 24 saat süreniz var o parayı nakit olarak yatırmak için. Şöyle ki nakit olarak yatırdığınızda da kredi kartıyla da yatırdığınızda 500 bin yani 1000 lira 1000 TL gibi bir para talep ediyorlar. 500K yani. 500K para veriyorsunuz. Bunu nerede yapacaksınız? Bunun da yine aynı şekilde dışarıda böyle bir banko var. İsterseniz nakit olaraktan bu bankodan yatırabilirsiniz. Onun dışında bu nakit olarak yatırılan yani sadece buradan yatırılmıyordur diye düşünüyorum. Başka yerlerden de yine aynı şekilde bir numara veriyor size bu arada. Bu formu onayladıktan sonra size bir fiş numarası veriyor. Bu fiş numarasıyla birlikte bu parayı yatırın dedi oradaki memur abi. Daha sonrasında biz de gidip dışarıdaki bankodan bu fiş numarasıyla beraber bu 500 bini nakit olarak yatırdık ama isterseniz kredi kartıyla yine aynı şekilde doğrudan halledebiliyorsunuz. Şimdi şöyle de bir durum vardı. Normal şartlarda buraya fiziki olarak gittiğiniz zaman KUTA'da rezervasyonunuz olduğu zaman KUTA sizi aşağıdaki daha güneydeki Immigration Office'e yönlendiriyor. Fakat biz gitmeden 5 dakika evvel bir rezervasyon, iptal edilebilir bir rezervasyon yaptık herhangi bir otelde Denpasar'da ve sadece nerede kaldığımızı söyledi. O kaldığınız yerin adresini bu evrağa girmenizi yani burada konakladığınız yerin adresini girmenizi istiyor. Biz bu şekilde buranın adresini girdik. Yani Denpasar'da kalıyormuşuz gibi gösterdik durumu. Fakat online yaptığınız takdirde isterseniz kuzeyde olun, isterseniz güneyde, isterseniz biraz batıya gidip lokallerin arasına karışın hiç önemi yok. Nerede olduğunuzun önemi yok. Gelmenize gerek kalmadan direkt bu QR kodla beraber buraya zaten o QR kodu yerleştiriyorum. Direkt taratıp da yapabilirsiniz bunu. O QR koddan taratabilirsiniz. Biraz görece büyük koyacağım o QR kodu ki taranabilsin. Direkt bu QR kodla beraber tarataraktan yapabilirsiniz. Olmadı. Taratamadınız mı? Problem yok. Yine aynı şekilde bu Immigration Office yani Google'a yazarsanız online vize nasıl alınır diye direkt karşınıza çıkacaktır. Bu şekilde bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani sonuç olarak herhangi bir şekilde sabahın köründe kalkıp 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika yol gitmenize gerek yok. Bali'nin neresinde olduğunuzun da hiçbir önemi yok. Direkt doğrudan bu online vize işlemiyle beraber bu durumu halledebilirsiniz sevgili dostlar. Biz ettik, siz etmeyiniz. Artık sonuç olarak fiziki olarak gidip başvuru yapmanıza gerek kalmamış. 2 gün, 3 gün beklemek zorunda kalıyor insanlar. Buna da gerek yok. Doğrudan aynı gün içerisinde zaten hemen vizeniz onaylanıyor ve size bir PDF halinde size indirilebilir bir PDF halinde hazırlanıp direkt o şey üzerinden internet sitesi üzerinden çıktısını alabiliyorsunuz. PDF'ini alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Direkt PDF halinde size gönderiliyor. Bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken bilgilerinizi doğru düzgün bir şekilde yazmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir de kredi kartınızla isterseniz ödemeyi doğrudan yapabilirsiniz. Onun dışında o banko haricinde başka nerelerden nakit ödeme yapılabilir? Açıkçası bir bilgim yok. Muhtemelen herhangi bir bankadan da yapılabilir bu arada. Ama kredi kartla artık herkesin kredi kartı var. Direkt kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Sizi seviyoruz. Hoşça kalınız. Kendinize çok iyi bakınız.